Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün tüy bakımı ile alakalı konuşacağız. Bunu 4 başlık altında konuşacağız. Birincisi yem, ikincisi ortam, üçüncüsü tarama, dördüncüsü banyo şeklinde. Yem videosunu yakın zamanda çekmeyi düşünüyorum. Birkaç beklediğim malzeme var, birkaç beklediğim ürün var daha doğrusu. Onlar geldiği zaman videosunu çekip paylaşacağım sizinle arkadaşlar. Ortama geçelim. Ortam videosunu zaten paylaşmıştım. Oradan inceliklerine bakabilirsiniz. Nasıl olmalı, ne yapmalısınız, ne etmelisiniz. Bu tüy bakımı ile alakalı çok önemli bir unsurdur. Yem de aynı şekilde. Üçüncüsü taramaya geldiğimizde ise araçlarını, gereçlerini göstereceğim birazdan. Arkadaşlar bu benim bu hayvanlar için aldığım ilk tarak. Şu şekilde yakından göstereyim. Bu tarağı kullanırken çok rahat ediyordum. Ama gördüğünüz üzere çok fazla boşluğu olduğu için ve uçları top top olduğu için tüylerini tararken çok da bir işe yaramıyor. Ama hayvanlar bununla tarandığı zaman çok hoşuna gidiyor. Onu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi çok da fazla bir tüy almadığı için pek bir işime yaramadı. Geçelim. İkinci denediğim malzeme şu reklamları devamlı yapılan eldivenler var ya, tüy topluyor diye. Bundan aldım. Gerçekten bu kadar gereksiz bir eldiveni ilk defa görüyorum arkadaşlar. Tabii ki markasını falan vermeyeceğim. Üstünde de zaten herhangi bir şey yazmadığı için rahatım bu konuda. Hem dedim hayvanları severim, hem de dedim bir denemiş olayım. Bunu aldım. Hiçbir işe yaradığını görmedim. Hayvanları daha rahat seviyorsunuz. Belki hoşlarına gidiyordur, bilmiyorum o kadarını, ama hiçbir işe yaradığını görmedim yani. Ve şimdi şu an kullandığım tarağı göstermek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere kedi ve köpeklerde kullanılan hayvan tarağı. Biraz da büyük. Diğer malzemelere göre bununla daha çok verim aldım. Tüyleri daha düzgün bir şekilde çıkmaya ve daha iyi bir şekilde görünüm sağlamaya başladılar. Bunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir tarak tavsiye ediyorum. Daha önce denediğim tarakları gördünüz. En beğendiğim, şu an kullandığımı gördünüz. Şu an kullandığımı nasıl kullanıyorum? Şimdi de ona bakalım. Evet arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Öncelikle çinçilamızı kafesinden çıkartıyoruz. Sakinlemesini bekliyoruz bizle beraber. Görüyorsunuz ki çok rahat durmayan bir çinçila bu seferki yardımcı oyuncumuz Bıcırık. Bunu sakinleştirdikten sonra şöyle tarağımızı alıyoruz. Yavaş yavaş, çok bastırmadan arkadaşlar. Özellikle bu hayvanlar şu an tüy döküm mevsiminde olduğu için ürkütmeden arka tarafı özellikle şey olduğu için, hani anlatmıştım, birbirlerini ısırdıklarını düşündükleri için buradan özellikle arka tarafı tararken çok sıkıntı yaratabiliyor bu hayvanlar. Soldan sağdan bu şekilde ürkütmeden, canını yakmadan, eşek sıpası bir de durursa inşallah, iki tarafını da böyle nazik bir şekilde tarıyoruz arkadaşlar. Bunun bir yöntemi daha var tabi. Pek tasvip ettiğim bir yöntem değil ama bu hayvanlar dışarıda
yaban hayatında daha doğrusu anneleri bu hayvanları taşırken kuyruk kısmını kullanır. Genelde kuyruğundan tutar. Bu şekilde bu hayvanı hareketsiz kılar. Yuvasına bu şekilde götürür. Ama benim çok tasvip ettiğim bir şey değil. Sonuçta o da bir can. Güzelce böyle nazik nazik tarıyoruz arkadaşlar. Tabi bizi izin vermiyor. Şu şekil tutup şu şekil alttan tutup gördüğünüz gibi en sıkıntılı hayvanım bu. Bunu sakinleştirmek çok zor. Bıcırık. Ama bu tüy bakımını yapmak zorundayım oğlum. Kusura bakma. Gördüğünüz üzere herhangi bir şekilde sert tutmuyorum hayvanı. Çıkan kıllar gözüküyordur şuradan. Şu şekilde daha iyi gözükür herhalde. Bunları şimdilik böyle bırakayım yere doğru. Temizliğini yaparım birazdan. Hiçbir şekilde hayvanı sıkacak şekilde tutmuyorum gördüğünüz üzere. O rahat etsin diye de biraz uğraşıyorum. Yan vaziyette bu şekilde biraz sevdikten sonra müsaade edecektir taramama. Tekrar çıkan kılları buradan alırsanız daha rahat bir şekilde tararsınız. Aman aman. Özellikle şu arka kısımlarında daha çok tüy çıkması olur bu sezon geçişlerinde. Bunları almak için tarıyoruz arkadaşlar. Daha fazla sizi oyalamayayım. Nasıl tarayacağınızı gördünüz. Şu şekilde koluna alıyorsun hayvanı. Sakinleşmesi için bir sevgi gösterisi veriyorsun. O sakinleştikten sonra alıp 2 tur 3 tur sakin kaldığı süre zarfında tarayabildiğin kadar tarıyorsun. Tekrar bu şekil hareketlendi gördüğünüz gibi. Tekrar sevgi gösteriyorsun. Sakinleşmesini sağlıyorsun. Yan durması daha iyi olur. Rahat taramanız adına. Bu safhalarda ısırabilir. Öbür metot yani daha rahat ama tabii ki ben zor olanı tercih ediyorum. Onun da hakları var. Niye ona zorla bir şey yaptırıyoruz? Değil mi arkadaşlar? Değil mi bıcırık? Evet arkadaşlar, tarama işlemimizi bitirdik. Şaziye şu an buradaki arkadaşlar. Tabii ikisine de ayrı ayrı yapıyorum. Daha önce söylediğim gibi bu hayvanların yuvalarının girişi dar olursa onlar da kendini tarar. Benim hayvanlarımdan o yüzden çok fazla bir tüy çıkmıyor. Bunu ne sıklıkla yapmamız gerek arkadaşlar? Mevsim geçişlerinde özellikle yapacak vaktimiz varsa her gün yaparsak iyi olur. Çünkü şuradan gözüküyor mu bilmiyorum. Bakın mevsim geçişiyle alakalı tüy değiştiriyorlar. Burayı taradım ama yine de gelmeyen tüyler oluyor illaki. Her gün yaparsanız bu evinizde de rahat etmenizi sağlar. Özellikle mevsim geçişinde. Normal zamanlarda hani mevsimin ortasında zaten tüyünü değiştirmiş olur. Mevsimin ortasında da haftada bir yapsanız yeterlidir arkadaşlar bu tarama olayına.
Dediğim gibi onlar zaten her gün kendilerini yuvalarına girerken tarıyorlar. Kızım bir durmadın, bir video çekelim be. Ne kadar dağıtıyorsun kafamı? Ne oldu? Ne oldu? Tamam. Gündüz vakti canın sıkılıyor. Uykum var. Anladık. Buyurun. Gitmek de istemiyorsun. Heh. Evet arkadaşlar, devam edelim. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar, dördüncüsü banyo. Banyo, bu hayvanlar nasıl banyo yapar? Ne kullanmamız gerekir? Nasıl daha rahat bir şekilde yaparız? Bunları göstereceğim şimdi. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar, kullandığım kumu gördünüz. Bunun açıklamada linkini de bırakırım büyük ihtimal. Aktar marka kumumuzu gördünüz. Ben kumu daha rahat bir şekilde hayvanlarıma banyo yaptırabilmek için böyle bir kedi kumluğu aldım. Bu şekilde Aktar marka kumumuz. Şöyle dokusunu da göstereyim. Anlayın, 0 numara dediğim kısmı. Bu şekilde. Sonrasında hayvanları alıp sadece içine atmak kalıyor arkadaşlar. Kükürt dediğimiz bu şekilde sarı bir toz halinde, o da bunu 1,5 kaşık kadar içine karıştırıp güzelce her tarafına böyle karıştırarak yediriyoruz. Volkanik dağlarda yaşıyor arkadaşlar bu hayvanlar. Kendilerini kumla, oradaki kumla banyoya alıştırdıkları için tüylerine daha iyi geliyor. Kükürtün amacı nedir? Hem dış parazit açısından hem de bu volkanik toprak kısmına biraz daha yakın olmasını sağlamak. Şimdi ben içine kükürt koymayacağım. Ben daha önceden koymuştum. Burada bir kilo yaklaşık Aktar marka Pomza kumu var. 1,5 kaşık kadar da içine kükürt atıp karıştırdım arkadaşlar. Bu şekilde hayvanı içine atıyorum. Kapağını kapatıyorum. Bu kadar. Öncelikle banyoda kullandığımız kum çok önemli. Kum 0 numara olması gerekir. Pomza kumu kullanabiliriz. Veyahut silis kumu kullanabiliriz. Veyahut mermer tozu kullanabiliriz. Ama bunların olmazsa olmazı üçünün de 0 numara olması gerekir. Ve ilaveten bu tozların içine birazcık kükürt koyuyoruz arkadaşlar. Örnek veriyorum, ne oranda kullanıyoruz? 1 kilo tozun içine 1,5 yemek kaşığı kadar kükürt kullanıyoruz. Kükürt dedim, bildiğiniz o zehirli tarımda kullanılan şeyler. Nereden alabilirsiniz? Her türlü aktardan bulabilirsiniz arkadaşlar. Malzememizi hazırladık. Her şeyi usulünce tamamladık. Şimdi bir banyo videosu gelsin arkadaşlar. Nasıl eğlendiklerini görün istiyorum. Buyurun.
Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Ben bu konularda çok bilgili bir insan değilim ki benden daha bilgili abilerimiz de var bu sektörde çalışan, bu sektörde iş yapan. Ben sadece kendi bilgilerimi, kendi deneyimlerimi paylaştığımı söylüyorum. Her zaman bunu söyledim. Bunun da arkasındayım. Hayvanlarımdan zaten ne kadar bakımlı olduklarını anlayabilirsiniz. Başka bir söze gerek olacağını sanmıyorum. Sizin de hayvanlarınız bu şekil olsun istiyorsanız söylediklerimle hareket edebilirsiniz. Kendi bilgi ve birikim bunların hepsi. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen alttan da bunu belli ederseniz sevinirim. Gerçekten çok uğraştırıyor bu videoları çekmek. Başka çekmemi istediğiniz videolar, öğrenmek istediğiniz bilgiler varsa altta yorum olarak belirtin. Ben de ona göre videolarını çekeyim arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim efendim.